Kırım Tatar Türkleri buradalar. Yani zaten Kırım Tatarlarının kendi ana vatanları burası tarihi olarak. Ablamız da Tatarmış. Davay tipacı. Ceviz var bakın. Kırım cevizi. Şöyle göstereyim. 350 ruble kilosu. Sizin isminiz ne abi? Bekir. Bekir. Çok memnun oldum Bekir abi. Cafer. Cafer abi. Cafer Aga. Cafer Aga. Hamınızı dəvət ediyorum bura. İnşallah gələrsiz, görərsiniz. Selamlar hamıya. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Sizleri bugün harika bir yolculuğa çıkartıyorum. Gerçekten de benim uzun süreden beri hayalini kurduğum bir yere gidiyoruz. Zaten başlıktan da anladığınız üzere Kırım'a gidiyorum. Ve şimdi Krasnodar tren istasyonuna geldim. Birazdan trenim kalkacak, saat 10'u 5 geçe. Platformumu buldum arkadaşlar. Bu trenle gideceğiz. Şimdi 5. vagondayım ben. Burası da trenin bayağı arka tarafları. Önüne doğru gitmem gerekiyor. Yine bir gece tren yolculuğu arkadaşlar ve sabah Simferopol'e varacağız. Yani eski ismiyle Akmescit şehrine. Vagonumu buldum. Burası. Ama çok kalabalık. Yine bir tren yolculuğu arkadaşlar ve başlıyoruz. Bu seferki numaram 28. Bulalım bakalım. Arkadaşlar trene bindim ama herhalde benim Rusya'da gördüğüm en kalabalık tren bu. Şimdi yolculuğumuz başladı artık. Sabah görüşürüz çünkü kimseyi rahatsız etmek istemiyorum burada. Bayağı kalabalık bir tren. Evet, gelir gelmez zaten hemen burada beni Tatar abilerden karşıladılar. Şimdi merhaba. Nasılsın abi? Alhamdulillah, hepsi yaxşı. Men adın Yaxşısın. Renal. Renal. Ve aleykümselam. Здравствуйте. Ты по-турецки понимаешь? Evet. Oo, nasılsın abi? Abi. İyi misin? Турецки понимаешь? Nereye varasın? Selam. Ben otele varacağım abi. Nasıl var? Nasıl otel? Yürüyeceğim şurada otel Valencia benim otelim. Aha. Valencia это Taksi- проспект. taksi- Проспект. Ya ben biraz gezmek istiyorum çünkü check-in öğlen. O yüzden. İstanbul'da mı o? Ben İstanbul'dan. Aha. Sen abi ismini tekrar söyler misin? Renal mı dedin? Renal. Renal. Sizin isminiz ne abi? Bekir. 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 Çok memnun oldum Bekir abi. Cafer. Cafer abi. Cafer Aga. Cafer Aga. Sarık Cafer. çok memnun oldum. Burada nereye gidilir, nereye görülür, nerelere gitmek lazım? Yalta'ya var. Yalta'ya mı varmak lazım? Oraya sonra gideceğim. Şimdi Yalta. burada. Bu historik. Yalta'da çok. Yevpatorya güzel mi? Yevpatorya da güzel. Güzel değil mi? Şey nerede bu? Yevpatorya'da dağlar yok. Ha, dağlar yok. Düz, step. Anladım. Peki abi burada bu saray burada mı? Han Sarayı? Bahçesaray'da. Bahçesaray'da. Tamam, oraya da gideceğim o zaman. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Türkiye'ye bir şey der misiniz? İstanbul'da kaç? 6 sefer vardım. İstanbul'a. 6 sefer vardın İstanbul'a. İstanbul'da. Beğendin mi? İyi. Güzel değil mi? 6 kere gitmezdim diyor. Laleli'ye vardım. Laleli. Laleli'ye. Güzel. Sultanahmet'te yaşadım. Peki selam söyler misiniz Türkiye'ye? Bir şey söyler misiniz? Balaban çok selamlar Türk adamlara. Çok sağ olun. Erdoğan. Salam aleyküm. Aleykümselam. Sağ olun.
Makarukka. Ha, автостанция yazılmış. Aha orası tamam abi. Teşekkürler. Çok sağ ol. Arkadaşlar evet şimdi Kırım'a hoş geldiniz yeniden Simferopol'e. Buraya da evet bütün yani gece yolculuğuyla vardık. Gelir gelmez gördünüz Kırım Tatar Türkleri buradalar. Yani zaten Kırım Tatarlarının kendi ana vatanları burası tarihi olarak. Onların ana vatanları. Şimdi Kırım'a hoş geldiniz söylediğim üzere. Buraları daha fazlasıyla gezeceğiz, dolaşacağız. Yine Kırım'ın bir ucundan bir ucuna kadar her yerini görmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve tabii ki sizlere de göstermeye çalışacağım. Şimdi bakalım daha ilk dakikalarım burada. Önce bir şeyler yiyelim. Otele gidelim. Tren istasyonu da arkadaşlar bu karşısı. Şu saat kulesini gördüğünüz zaman zaten ulaşmış oluyorsunuz. Şurası yani karşısı. Giriş oradan. Bu tarafta da işte otobüsler ve şurada da şehirler arası otobüsler var. Kırım'da başka şehirlere gitmek isterseniz. Şunun gibi Yalta'ya gidiyor mesela o. Arkadaşlar şöyle saçım başımda dağınık, kusura bakmayın, daha yeni uyandım. Yani trenle yolculuk yapınca böyle oluyor. Şehir bence çok güzel. Yani bir şehir. Şöyle hemen size birkaç büfeleri falan göstereyim istiyorum. Çok güzel şeyler var burada. Bakalım çiğ börek. Her şey var. Bir hemen hatta iki tane çiğ börek alayım şuradan ya. Kahvaltıyı böyle yapalım. Здравствуйте. Çiğ börek это говяжий, да? Только говяжий. Только говядина и только курица. Ну, лук, естественно. Два можно говяжий, пожалуйста. И у вас есть Ice Tea, Lipton? Липтон есть. Да, давайте черный, пожалуйста. Bir çiğ börek aldım hemen şöyle kıymalı. Dana kıymadan yani. Şimdi onu ben burada yiyeceğim sabah kahvaltısı olarak. Kıymalı Kırım'a geldik. Madem çiğ börekle başlayalım. Burası otobüs duraklarının olduğu yer. Hemen Lenin Meydanı'nın yanında. Az evvel zaten şu arka tarafa gördüğünüz kulenin olduğu yere geldim. Şimdi hem şehri dolaşmaya hem de sizlere göstermeye başlıyorum. Videonun henüz başlarındayken lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Harika bir macera bizleri bekliyor. Gerçekten de çok heyecanlıyım. Yani hem sizlere Kırım'ı gösterecek olmanın hem de kendim gezecek olmanın ayrı bir mutluluğu var. Bu park boyunca birazcık yürüyelim sevgili arkadaşlar. İlk olarak şunu söyleyeyim. Tren yolculuğum gayet rahat geçti. Akşam 10'u 5 geçe bindim Krasnodar'dan. Ve sabah 8.50'de indim. Yani yaklaşık 11 saatlik bir tren yolculuğuyla buraya varıyorsunuz. Herhangi bir kontrol yok. Sadece Kırım Köprüsü üzerinden yani Rus anakarasıyla Kerç'i birbirine bağlayan Kerç Boğazı üzerindeki köprünün üstünden geçerken video, fotoğraf çekmek yasak ve tuvalete girmek de yasak. Tuvaletleri kullanmak yasak o esnada trenlerde. Herhalde ya bu güvenlik amaçlı olsa gerek diye düşünüyorum. Park da gayet güzelmiş. Tabii sonbaharla birlikte daha da güzel hale gelmiş bu park, yani öyle görünüyor. Arkadaşlar şimdi bu park boyunca yürüyorum. Tabii Kırım biliyorsunuz halen şu an aktif olarak, yani hemen yanı başında savaşın sürdüğü bir yer ama şu an şehirde ben hiç böyle bir şey algılamadım. Şunu göstereceğim. Yani yerimi tam olarak gösteriyor haritada. Normalde birçok şehirde seni farklı, alakasız bir yerde gösterebiliyor. Şimdi otelime gideceğim şöyle park boyunca, ardından da caddeyi göstereceğim size. Burası Lenin Bulvarı bu arada, caddenin ismi de. Parkta böyle güzel heykeller falan da var. Luka Krimski'ymiş bu. Herhalde bir önemli dini karakter. Şimdi yani şu an konum servisleri, haritalar gayet normal çalışıyor arkadaşlar Simferopol'de.
Arkadaşlar benim Krasnodar'da kullandığım sim kartımı da burada kullanabiliyorum. Yani eğer siz de Rusya'nın başka bir yerine geldiğinizde oradan bir sim kart alırsanız onu Kırım'da kullanabiliyorsunuz. Herhangi başka bir işlem yapmadan, yani aynı sim kartını kullanarak devam edebilirsiniz. Sim kart olarak da arkadaşlar şey alabilirsiniz. Yani MTS diye bir marka var ya da Beeline diye bir marka var. Bunları alabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Birçok tarifesi, paketleri var tabii ki. Ayrıca e-sim şirketlerinden de yararlanabilirsiniz. Fakat bu e-sim şirketlerinden alırken Rusya'ya geliyorsanız Rusya'da servislerinin olup olmadığını kontrol edin. Tabii hepsi vermiyor ya da inişinizde havalimanlarında Rusya'da direkt böyle standlardan e-simler falan satıyorlar. Onlardan da alabilirsiniz. Arkadaşlar Rusya ve Kırım Cumhuriyeti bayraklarını görüyorsunuz şurada. İkisinin de renkleri mavi, beyaz, kırmızı ve 2014 yılından beri Kırım Cumhuriyeti Rusya'nın bir parçası. Yani burası Rusya Federasyonu. Onu söyleyeyim en başta. Şehirde taksi, otobüs, troleybüs, yine bunların hepsi kullanılıyor. Ben ama şimdi otelime hem böyle yürüyeyim istedim hem de sizlere biraz sokakları göstereyim istedim. Zaten hemen tren istasyonunun çıkışında da gördünüz. Kırım Tatar Türkleri, Kırım Tatarları. Orada taksicilik yapıyorlar. Taksilerle de isterseniz arkadaşlar sizi çevre illere, Yalta'da görebileceğiniz başka yerlere götürebiliyorlar. Ben mesela Simferopol'de, özür diliyorum. Mesela Simferopol'den Yalta'ya taksiyi sordum. 6500 ruble dediler. Yani ortalama olarak ikiye bölmeniz lazım. 3250 liraya götürüyorlar. Ama tabii tren ve yüksek ihtimalle otobüsle yine en başta gösterdiğim yerlerden daha ucuza gidebilirsiniz. Otelime ulaştım arkadaşlar. Tabi otel check-in saati saat 2'de. Şimdi bakalım. 2 gün boyunca burada olacağım ve inşallah odayı verirler şu anda ya da en azından eşyalarımı bırakırım ve öyle gezerim diye umut ediyorum. Giriş burasıymış arkadaşlar. Şimdi bir girelim bakalım, sabahta. Erken saat sayılır ama. Evet, check-in'imi yapıyorum arkadaşlar. Bir de tabii böyle bir kahvaltı için bir form verdiler. Ne yiyeceğini ve saatini burada yazıyorsun. Şimdi bunu ben şöyle 10 yazayım ya. Ben ondan önce yemem herhalde. İçinde de işte birçok salatadan Rusya'ya özgü kahvaltılar var. Buradan seçiyorsun. Şimdi ben seçeceğim. Çay çörni. Siyah çay seçelim. Arkadaşlar şimdilik otelime check-in yaptım ama tabii oda henüz hazır değilmiş. O yüzden odaya çıkamıyorum ve şehir gezmeye devam edeceğiz. Şöyle otelimin resepsiyonu da burası. Otel Valencia. Güzel bir otel. Tam şehir merkezinde. Tabii odaları daha görmedik. Göreceğiz. Simferopol sokaklarını keşfetmeye başlayalım. Otelim şöyle kaldığım yerde burası. Şehir merkezinde bir otel. Şöyle bir katedral gördüm arkadaşlar. Hemen gireyim, insanlar da dua da ediyorlar falan. Hemen burayla başlayalım. Böyle bir kilise var ama içeride çekim yapmaya izin vermiyorlar. Yani buranın tabii ki çoğunluğunu, nüfusun çoğunluğunu Ruslar ve Ortodokslar oluşturduğu için şu an böyle de görüyorsunuz, insanlar gayet dindar yani. Şöyle biraz gezeyim arkadaşlar şu Simferopol sokaklarında. Gerçekten buralarda baksanıza ne kadar güzel yani.
Yine bir kilise daha var burada. Herhalde diğeri katedralde, o da şu tarafta arkadaşlar. Şu yeşil bina, ama buralar gerçekten de mimari olarak enteresan ve güzel. Bu arada havada sıcak oldu. Gözlüklerimi bile taktım. Yani sonbahar için gerçekten de aslında güzel bir hava. Yemeğe az önce biliyorsunuz çiğ börek yedim. Çiğ böreğin tanesi 115 ruble. Yani 60 lira falan gibi bir şey diyebiliriz. Ucuz yani, gördüğünüz üzere işte 1-1,5-2 dolara bir kahvaltıyı yapabiliyorsunuz burada. Şehir merkezi böyle arkadaşlar. Hareketli ve güzel. Bugün de cuma. O yüzden daha hareketli. Şimdi burası en merkezi nokta diyebiliriz şehirde. Ve şu tarafa doğru gideceğim. Ya buraları hep sizlere göstermek istiyorum, bakalım. Geçitlerde de tabii her zamanki gibi böyle çarşılar var. Simferopol şehrinin arkadaşlar Kırım Tatarcasındaki ismi ve eski ismi daha doğrusu Akmescit. Burada da böyle hediyeliklerin satıldığı bir şirin sokak pazarına denk geldik. Bakın ne güzel şeyler satıyorlar. Sonbahar konseptli. Evet, güzel şeyler satıyorlar. Arkadaşlar şimdi ben şimdi Kırım'da, daha doğrusu yani Simferopol'deyim. Kırım'da bayağı bir gezeceğim. Burada sizlere birkaç şehri göstermek istiyorum. Bugün tabii Simferopol'ü anlatacağım sizlere. İlk günüm, ilk dakikalarım, yani ilk anlarım. Kırım Hanlığı'nın tarihine değineceğiz. Kırım Tatarlarını tanımaya çalışacağız. Yemeklerini deneyeceğiz. Ve Kırım'ı tabiri caizse bir başından bir başına kadar gezmeye çalışacağım. Yani benim buradaki seyahatim toplamda 11 gece olacak arkadaşlar. 11 gece 12 gün. Dolayısıyla Simferopol'deyiz. Yevpatorya'yı, Sevastopol'u, Bahçesaray'ı ve daha birçok yeri, Yalta'yı, işte mümkünse Aluşta'yı, Feodezya'yı gezmeye çalışacağım bu süre içerisinde. Tabi hepsine zaman yeter mi, onu hep beraber göreceğiz, ama böyle bir niyetim var. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Kırım'ı baştan başa gezebileceğimi umuyorum. Ve o açıdan da destekleriniz lazım arkadaşlar. Lütfen izleyin, beğenin, yorum yapın. Ve tabi abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar tabi burada şimdi az önce şeyi fark ettim. Yandex.Go çalışmıyor. Yani taksiyi telefonla arayıp söyleyebiliyorsunuz. Online olarak söyleyemiyorsunuz. O yüzden böyle bir sıkıntı diyebiliriz burası için. Yani buna hazırlıklı olun. Normalde Yandex taksiyi Rusya'nın her yerinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz, ama burada az önce zaten şeyden de bir taksi numarası verdiler. Yolda ilan dağıtıyorlar yani. O şekilde çağırabiliyorsunuz. Böyle de bir meydana çıktım şimdi. Şurada tiyatro binasını görüyorum. Tiyatr Respubliki Kırım, Kırım Cumhuriyeti Müzikalni Tiyatrosu. Müzik ve tiyatro merkezi orası. Lenin heykeli var böyle kocaman ve şu tarafta da sanırım bir bina var. Yönetimle ilgili bir bina diye düşünüyorum. Vilayet binası olabilir. Bu bina meclis binasıymış. Evet. Şurası da tiyatro binası. Bu meydanda böyle arkadaşlar. İnternet güzel çekiyor dedim en başta, ama bazı yerlerde çekmiyor arkadaşlar. Mesela bu meydana geldiğimde burada çekmedi. Yani
Zaten görüyorum bazı kafelerin önünde de Wi-Fi zone yapmışlar. Şehirde yani mobil internet her zaman çalışmıyor yüksek ihtimalle güvenlikle alakalı olarak. Dolayısıyla böyle sizin de Wi-Fi bulmanız lazım ya da işte Wi-Fi zone bulmanız gerekir internete tam bağlanmak için. İlk izlenim olarak da arkadaşlar ben gerçekten bu şehri de beğendim yani. Yine tertemiz. Bir bakın zaten yolda. Bizde hiç herhangi bir şey görmüyorsunuz. Ve böyle parklar, bahçeler gayet güzel. Şimdi şu tarafa doğru gideyim. Bakalım öyle geziyorum yani bugün çünkü şehri de tanımaya çalışıyorum. Ben de buraya uzun süre sonra ilk defa geldim. Aslında ilk kez 2008 yılında, 9 yılında ve 10 yılında gelmiştim Kırım'a. Tabii Simferopol havaalanının alanı o zaman çalışıyordu ve havaalanına inip buradan Yevpatorya'ya gitmiştim ve daha başka yerlerini görmüştüm. Şimdi yaklaşık bir 15 sene sonra, 16 sene sonra yeniden buraları gezmek benim için ayrı bir heyecan ve keyif. Gerçekten de benim ilk izlenimlerim güzel bir şehir arkadaşlar. Eğer siz de Türkiye'den buraya gelmek isterseniz uçakla gelemiyorsunuz. Yani Kırım'a kadar gelemiyorsunuz. Bu Ukrayna-Rusya gerginliğinden dolayı havaalanı 2 yıldır yani daha doğrusu 2022 yılından beri kapalı. O yüzden buraya uçuş yok. Ancak bugün benim yaptığım gibi Krasnodar'a gelebilirsiniz. Krasnodar'dan da buraya trenle gelebilirsiniz ya da Soçi'ye ya da başka yerlerden Moskova'dan da buraya trenle gelebilirsiniz. Bu cadde arkadaşlar şehrin merkezi caddesi. Kirova Caddesi buranın ismi. İşte şöyle gördüğünüz gibi kafeler, sağlı sollu dükkanlar. Her şey var burada. Simferopol yani eski ismiyle Akmeksit arkadaşlar. Kırım'ın başkenti. Simferopol Kırım Yarımadası'nın iç kesimlerinde Salgır Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Şehir Kırım'ın idari, ekonomik ve ulaşım merkezi ve Sivastopol şehrinden sonra Yarımada'nın ikinci büyük şehri. Şehrin nüfusu arkadaşlar yaklaşık 360 bin civarında. Toplam Kırım Cumhuriyeti'nin nüfusuysa 2 milyon civarında. Şöyle şu geçitlere inelim. Genelde burada çarşılar, böyle pazarlar oluyor. Oralara da bir bakalım gelmişken. Evet. Bak ne güzel kabak satıyorlar. 85 ruble kilosu. Limon bir tanesi 50 ruble, 25 lira yani. Şu da 40 ruble. Elma 65 ruble. Salatalık 170 ruble. Domates 180 ruble. Ceviz var bakın. Kırım cevizi. Tabi. Şöyle göstereyim. 350 ruble kilosu. Ve bu ne? Ha, bu da badem diye düşünüyorum. Kabuklu. Onun da kilogramı 650 ruble. Evet, genelde böyle oluyor Rusya'da. Gerçekten geçit altlarını böyle kullanıyorlar ve keyifli oluyor. Buralar bakın yine böyle çok güzel şeyler var. Nar suyu satıyorlar şurada. Ben de bir nar suyu içeyim ya gelmişken. Oo, baksanıza tezgaha, nar tuzu, nar reçeli, narın kendisi, her şeyini satıyorlar. Да, такой. Не, давай средненький есть. Вот такой. Ага. Вот такой, пожалуйста. Bir şey alayım gelmişken bari. Nar suyu alayım. Şu ablamızdan. Сколько стоит? 200. 200 rubleymiş. 100 lira yani bir bardak nar suyu. Arkadaşlar şimdi ben şöyle nar suyumu aldım. Ablamız da Tatarmış. Давайте, пожалуйста. Приезжайте к нам в Крым.
Спасибо вам большое. Спасибо. Arkadaşlar gelmişken tabi binar suyu da içeyim. Vitamindir. Ablayı da duydunuz yani kendisi Tatarmış ancak Türkçeyi de anlıyorum konuşamıyorum diyor. Tatarcayı da aslında anlıyorum konuşamıyorum diyor. Böyle eğlenceli güzel bir şehir arkadaşlar. Vallahi birçok pazar var burada. Böyle tabi pazarlarını da ayrı gezeceğim sevgili arkadaşlar buranın. Göstereceğim size, daha çok insanlarla iletişim kurmaya çalışacağım. Merkez pazarı burası arkadaşlar ama dedim ya oraya başka bir video yapacağım. Oraya size daha sonra gezdireceğim. Şimdi şöyle şehir merkezini gezmeye devam edelim. Tabi gezilecek, görülecek yerlerini de göreceğiz buranın ama şehir aslında çok da büyük değil. Böyle şehrin merkezi var görülebilecek yer olarak. Kırım'da gezilecek yerlerin çoğusu daha fazlasıyla işte sahil kenarında, Yalta'da, ne bileyim ya da işte bu sahil boyunca uzanan şehirlerde daha çok ya da dağlara çıkmak gerekiyor. İşte daha fazlasıyla turistik olarak gezmek için. А можно на русском отвечать? Ладно. Сейчас. Ладно, я могу говорить на русском, понимаете? Ну, давайте, можно говорить и татарском или турецком? Ускуски понимаете? Да. Да? Ben Uskutçu. Benim adım Mustafa Murtazaev. Tamam. Ne yapıyorsun abi? Ne iş yaparsın burada? Yerlerim Yarılarsın. adam için. Ha. Adamlar pek çok bana verirler yardım. Aha. Sokakta burada şarkı mı söylüyorsun? Şarkı söylüyorsun. Tipayoş da Ve yerlerim. yarılarım diyorsun. Şarkı söylüyorum diyorsun. Anladım. Sizin aksent birazcık razny, değişik bizden, değil mi? Benim sesim как это ответить? 3,5 голоса. Я даже женские песни могу петь. Anladım. Давайте, можно поют чуть? Свое можно? Или Да. какой? Любой. Татарский? Satarski давайте. Şimdi. Adı nasıl? Selçuk benim adım. Санчук? Selçuk. Мастер. Я просто приколюсь. Davay. Abi anladığım kadarıyla burada şarkı söylüyor. Sokak sanatçısı Tatarca, bakalım şimdi bir şeyler söyleyecek. Şimdi senin için bir şarkı söyleyeceğim dedi. Söyle bakalım abim. Tatarca. Karadeniz yalısından Tatırlanır bir tarih var. Karadeniz yalısından Tatırlanır bir tarih var. Salkın su çeşmeler var. Bizim taraf, bizim taraf. Salkın su çeşmeler var. Bizim taraf, bizim taraf. Balıklar hala canlı, bakar mısınız? Evet, böyle pazarı tabi ufaktan da göstereyim size. Şöyle balıklar satıyorlar. Balıklar da hareket ediyor hala yani. Arkadaşlar burada
Rusya'nın da en güzel balıkları var diyor esnaflar. Tabi kendilerini de göstermek istemediler. Şöyle göstereyim, balıklar gerçekten de lezzetli duruyor. Çok değişik balıklar da var arkadaşlar. Her şey var. Bakın şu Mersin balığı yanılmıyorsam. Bunu steak gibi yapmışlar. Balığın kendisi de şu. Kafası bu herhalde. Şeyi de şu. Gövdesi. Güzel bir pazarda ama arkadaşlar burada izin vermiyorlarmış pazarda çekim yapmaya. Dolayısıyla çekemeyeceğim. Yani en üst yöneticiye kadar çıktım. Maalesef izin vermedi. Böyle sokak pazarı var. Bakın eski ürünleri falan bile satıyorlar artık. Ve biz şehri gezmeye devam edelim. Arkadaşlar tabi bu arada acıktım. Biraz yiyecek bir şeyler bulayım. Selamünaleyküm abi. Döner alayım bari. Şöyle gezerken yoruldum ve acıktım. Şuradan bir döner dürüm alacağım. Şöyle bakın, şavurma diye yazıyor. Hatta fiyatları da göstereyim. 350 ruble. Et döner, şöyle ekmeğe yapacaklar. Bakalım nasıl olacak. Buradan dönerimi alacağım şimdi. Skolka stoyt? Dolar с говядиной 350. 350, evet. Etli olanı 350 ruble dedi. Şimdi ben ödeyeyim onu. Девушки, готово. Ver kardeş bakalım. Pasiba. Kocaman da bir şey oldu yani. Bir döner bakalım şöyle. Şimdi ben bunu bir yiyeyim. Bu arada böyle bir şey arkadaşlar 3,5 dolar. Sokak pazarı tabii merkez pazarının yanında da devam ediyor böyle arkadaşlar. Etler, antrikot 660 ruble. Boyun 630 ruble. Şu böyle 810 ruble et var. Yine etler ucuz. Antrikot 810 ruble. Здравствуйте. Фарш почем? Сколько стоит? Aha. 670 rublede et. Pasiyo. Tabii şimdi az önce pazar için izin istedim, vermediler arkadaşlar. Yani o da değişik bir şey. Tabii çekmek istemediler. Bir şey de diyemiyorsun şimdi. Kırım güvenlik açısından çekme demiş olabilir. O yüzden şöyle buradan çıkıyorum şimdi yavaş yavaş ben. Bu arada döner de çok da öyle lezzetli değildi. Ama yedik yani. Öğleni de böyle halletmiş olduk. Ak Mescit arkadaşlar. Daha evvel söylediğim gibi Kırım'ın başkenti. Fakat Kırım Hanlığı'nın başkenti ise Bahçesaray. Her yerde de dönerci var yani burada. Döner kebap yazıyor direkt Türkçe. Bayağı var yani dönerciler. Bugün de cuma arkadaşlar, böyle her yerde pazarlar falan var. Gerçekten de hareketli yani, insanlar da dışarılarda. Ak Mescit şehri bu arada arkadaşlar Kalgayların yetiştirildiği şehir. Yani burası herhalde bir 50-60 kilometre uzaklıkta Bahçesaray'a. Bahçesaray Kırım Hanlığı'nın baş şehriydi arkadaşlar ve giraylar yani hanlar orada yaşıyorlardı. Kalgay ise veliaht demek bizdeki ismiyle. Veliahtlarsa bu şehirde yaşıyorlardı ve eğitiliyorlardı. O açıdan da Ak Mescit o zamanki ismiyle çok fazlasıyla önemli bir şehirdi yani Kırım için. Arkadaşlar şimdi biraz
yoruldum ve son olarak artık burada bir cami var. Kebir Camii. Oraya gidelim. Orayı ziyaret edelim. Bakalım nasıl bir yermiş. Minibüsle geldim arkadaşlar buraya kadar. Şimdi yine bir alt geçitten geçip camiye doğru gideceğim. Şehirde yaşayan insanların çoğunluğu da sevgili arkadaşlar Rus. Yani %70'e %30 gibi diyebiliriz ya da %60'a %35 gibi diyebiliriz. %5'likte diğer etnik kökenler yaşıyor burada. Şimdi ben burada bir cami olduğunu gördüm. Orayı da tabii bir gitmek, görmek istiyorum. Bu bölümde hatta daha çok Tatarların yaşadığı bölüm olabilir diye düşünüyorum Simferopol'de. Tabii her yerinde varlar aslında şehrin de. Bu mahalleden bahsediyorum yani. Şimdi şöyle camiye doğru gideceğim. Cami de şurada göründü. Hem böyle gezip hem size sokakları göstereyim istedim bugün. Bakar mısınız evler ne kadar zaten mahalle daha güzel böyle tek katlı yapılara döndü. Eski tarihi yapılar da var. Çok sevimli evler var. Camide burası zaten arkadaşlar. Şimdi bunun ismi Kebir Camii. Cami Kebir. Bir girelim. Şu kabartmada herhalde Ak Mescid'in eski hali diye düşünüyorum. Bu bölgenin Cami-i Kebir bu olsa gerek. Yani şu an içinde olduğumuz cami. Ve de tam namaz vakti galiba. Ben de içeri gireyim bir namaz kılayım bari. Arkadaşlar şimdi caminin içinde sizlere göstermek istiyorum. Bir namaz kıldık tabii biz burada. Gerçekten kim bilir neler yaşandı bu mahallede. Şimdi birazdan dışarıda çıkacağım. Gayet güzel böyle bir cami. Şurayı göstereceğim tabii sizlere. Bir de bakın. Şurada Tecvidli Kur'an diyor herhalde Tatarcası. Burada evet İslam İlmihali var. Ömer Nasuhi Bilmen. Ve daha birçok kitaplar var burada gördüğünüz gibi. İnsanlar burada gelip okuyorlar da, öğreniyorlar da yani. Evet kardeşim. Kendini tanıtır mısın? İsmin nedir? İsmim Elnur. Elnur. 28 yaşım var. Kırım'da yaşıyorum. Simferopol şehrinde burada doğmuşam ama özüm Azeriyim. Bütün Müslümanları, bütün Türkleri, Türk dostlarımızı buradan Kırım'a davet edirik. İnşallah gelirsiniz. Burada çok güzel yerler var, camiler var. Kırım Xanlığın belə maraqlı yerləri, baxmaq, Bağçasaray və digərləri. Hamınızı dəvət ediyorum bura. İnşallah gələrsiniz, görərsiniz. Selamlar hamıya. Cami burası işte arkadaşlar. Dışarıdan görüntüsü de şu şekilde. 1508 yılında yapılan
Şehrin Akmescid'in en eski camisiymiş yani burası. Ve bu gördüğünüz yerden itibaren de artık eski şehir merkezi başlıyor. Ve tabii ki bu eski şehir merkezinde arkadaşlar yarına bırakacağız. Yarın gezeceğimiz yerlerin arasına koyacağız. Şimdi biliyorsunuz daha otelime bile yerleşmedim. Bir otele gideyim, odama çıkayım. Kırım Tatarları Tatarca konuşuyorlar, yani Tatar Türkçesi konuşuyorlar. Kıpçak dil grubundan. Ya bizimle anlaşabiliyorlar. Ya benzer bir şekilde, bayağı benzer. Anlaşıyoruz yani birbirimizle ama tabii herkes de konuşmak istemiyor şu an. Benim karşılaştıklarımdan en azından burada. Yani kameradan çekinenler oluyor. Ama yine de gördüğünüz sevgili kardeşimiz Azerbaycanlı konuştu. Herkesi de buraya davet ediyorlar. Şehrin genelinde de özellikle arkadaşlar yani bu bölgede, şehir merkezi bölgesinde tabii haliyle Rusça konuşuyorlar. Tatarca konuşanlar daha fazla şehrin dışında dedi. Caminin görevlisi bir abi var orada. Tabii ben bazı yerlere gitmeyi planlıyorum. Umarım daha böyle lokal bir yerler bulabilirim ve sizlere de gösterebilirim diye düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Kırım'daki ilk günkü videomuzu bitirmiş olduk. Sizlere daha fazlasıyla ilk gün deneyimlerimi, ilk gün izlenimlerimi anlatmaya çalıştım. Kırım Cumhuriyeti'ndeki birçok şehri sizlere göstermeye çalışacağım. Yoruldum da arkadaşlar aynı zamanda. Evet, videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.